Bugün sahip olduğumuz bu beden aslında 4 milyar yıllık devasa bir serüvenin yaşayan bir kanıtı. Her şey okyanusun derinliklerinde cansız elementlerin abiyogenez dediğimiz o mucizevi kırılmayla hayat bulmasıyla başladı. Ama bugün o küçük başlangıcın çok daha ötesine, yaşamın kararanlarına bakacağız. Yaşam milyarlarca yıl boyunca tek bir hücrenin sessizliğinde saklandı. Ancak bir noktada bu mikro dünyanın sınırları yetmemeye başladı. Yaşam sadece var olmayı değil, bir araya gelip karmaşıklaşmayı, büyümeyi ve en sonunda sudan çıkıp o bilinmez kuru toprakları keşfetmeyi seçti. Bugün üzerinde yürüdüğümüz bu dünya işte o cesur ve zorlu adımların bir mirası. Hoş geldin. Ben Ciyodak. Bugün genlerimize kazınmış olan o büyük yolculuğu, devlerin hükmettiği bir dünyada memelilerin nasıl hayatta kaldığını ve bizi biz yapan o uzun yolu konuşacağız. Eğer günün karmaşasından biraz uzaklaşıp kendi köklerine dair bir şey duymak istersen kahveni tazele ve yanıma gel. Çünkü bugün sadece hayatta kalma hikayemizi değil, bu muazzam evrendeki yerimizi keşfedeceğiz. Sudan karaya atılan o ilk adım aslında dünya tarihinin en büyük kumarıydı. Arkada milyarlarca yıldır yaşamın ana kucağı olmuş, güvenli, ıslak ve besleyici okyanuslar vardı. Önde ise kavurucu bir güneşin altında uzanan sessiz, kurak ve amansız bir kara parçası. Ancak bu yeni dünya bizim atalarımız oraya varmadan çok önce bir yeşil istila ile değişmeye başlamıştı. Bitkiler hayvanlardan milyonlarca yıl önce kıyıları ele geçirmiş, o güne kadar çıplak olan kayaları ve toprakları ilk kez yeşile boyamıştı. Bu dönem jeolojinin karbonifer dediği devasa ormanların ve bitmek bilmeyen bataklıkların çağıydı. Bugün yerin altından çıkardığımız kömür yataklarının çoğu işte o günlerin devrilen dev eğrelti otlarından ve ağaçsı bitkilerinden miras kaldı. Fakat bu dönemde gökyüzünde ve yerde olanlar bugün hayal edebileceğimizin çok ötesindeydi. Atmosferdeki oksijen seviyesi %35'lere kadar fırlamıştı. Yani bugünkünden neredeyse 2 kat daha zengin bir hava vardı. Bu yüksek enerjili atmosfer doğayı bir büyüme çılgınlığına itti. Eğer o günlerin ormanlarında dolaşabilseydiniz, başınızın üzerinden 1 metre kanat açıklığına sahip bugünkü kartallar kadar büyük yusufçukların geçtiğini görürdünüz. Ayaklarınızın altında ise bir otomobil lastiği genişliğinde ve 2 metre uzunluğunda devasa kırkayaklar süzülüyordu. İşte bizim atalarımız bu dev böceklerin ve devasa bitkilerin dünyasına henüz yeni alışıyordu. Karaya çıkmışlardı evet, ama hala özgür değillerdi. O dönemin ilk amfibileri ne kadar uzağa giderlerse gitsinler, görünmez bir zincirle okyanusa bağlıydılar. Tıpkı bugünkü kurbağalar gibi yumurtalarını bırakmak için hep o suya dönmek zorundaydılar. Çünkü o dönemdeki yumurtalar sadece jölemsi geçirgen bir zardan ibaretti. Güneşle temas ettikleri anda kuruyup içindeki hayatı öldürüyorlardı. Yaşam karanın derinliklerine gitmek istiyordu ama okyanusu da yanında taşıyamıyordu. İşte tam bu çıkmazda doğa tarihinin en dahice çözümü belirdi. Yumurtalar. Peki bu ilk yumurta nasıl oluştu? Bir sabah aniden sert kabuklu bir yumurta belirmedi elbette. Bu milyonlarca yıl süren bir koruma kalkanı inşa etme süreciydi. Önce jeolemsi tabaka kalınlaştı, ardından embriyonun etrafında amniyon dediğimiz onu sıvı içinde tutan özel bir zar gelişti. Bu zar embriyoya sen hala okyanustasın, güvendesin yalanını söyleyen küçük bir simülasyon gibiydi. En sonunda kalsiyum ve proteinlerin birleşmesiyle o mucizevi dış kabuk oluştu. Bu kabuk o kadar akıllıydı ki içeriye oksijen alıyor ama içerideki suyun dışarı çıkmasına izin vermiyordu. Yani yaşam kendi özel okyanusunu paketleyip yanına almıştı. Bugün kahvaltıda kırdığınız o sıradan tavuk yumurtasına bir de bu gözle bakın. Elinizde tuttuğunuz şey aslında 300 milyon yıl önce icat edilmiş mükemmel bir hayatta kalma kiti. İçindeki sarı kısım embriyonun aylar sürecek yolculuğu için hazırlanmış yüksek enerjili bir yakıt deposu. Beyaz kısım ise hem bir su kaynağı hem de dışarıdan gelecek darbelere karşı bir hava yastığı görevi görüyor. O incecik kabuk yaşamın karadaki en büyük savunma hattı. İşte bu amniyotik yumurta yaşamın okyanusu olan göbek bağını kesen
gerçek özgürlük ilanıydı. Amniyotik yumurtanın icadıyla birlikte yaşam önündeki o görünmez zincir sonsuza dek kırıldı. İlk gerçek sürüngenler bu teknoloji sayesinde okyanus kıyılarını terk edip kıtaların en kurak kalplerine kadar yayılabildiler. Artık yumurtalarını bırakmak için ne bir gölete ne de bir nehre ihtiyaçları vardı. Bir kum tepesi veya bir kaya kovuğu yaşamın devam etmesi için yeterliydi. Güneş artık bir cellat değil, onların soğuk, kanlı bedenlerini ısıtan bir dosttu. Karboniferin o devasa sisli bataklıklarından çıkan bu yeni nesil dünyanın göreceği en büyük imparatorluğun yani dinozorların temelini atıyordu. Ama biz memeliler için asıl hikaye bu devlerin gölgesinde sessizce ve sabırla şekillenecekti. Amniyotik yumurta ile okyanusun prangalarından kurtulan yaşam artık önünde hiçbir engel tanımıyordu. Fakat dünya durulduğu gibi kalmadı. Kıtalar birleşip devasa bir süper kıta olan Pangea'yı oluştururken iklim sertleşti ve yaşam daha önce hiç görmediği bir rekabetin içine düştü. İşte bu vahşi sahnede tarihin en ikonik, en görkemli ve belki de en çok yanlış anlaşılan oyuncuları belirdi. Dinozorlar. Onların hikayesi popüler kültürün bize anlattığı gibi sadece büyük ve aptal canavarların hikayesi değil, aksine doğanın mühendislik, enerji verimliliği ve adaptasyon konusunda yaptığı en büyük devrimdir. Bir an için durun ve kahvenizden bir yudum alırken şu ölçeği zihninizde canlandırmaya çalışın. Bugünün en büyük kara hayvanı olan filler bir Argentinosaurus'un veya Dreadnoughts'un yanında ancak küçük bir ev kedisi kadar kalırdı. Bu canlılar 35-40 metrelik boylarıyla 4 katlı bir bina yüksekliğine ulaşıyorlardı. Peki bir biyolojik organizma yer çekimine nasıl bu kadar kafa tutabildi? Sır kemiklerinin derinliklerinde ve inanılmaz derecede verimli solunum sistemlerinde saklıydı. Dinozorlar bugünkü kuşların ataları olarak kemiklerinin içinde hava keseleri taşıyorlardı. Bu sayede hem devasa cüsselerine rağmen şaşırtıcı derecede hafif kalabiliyor hem de memelilerden çok daha verimli bir şekilde oksijen alabiliyorlardı. Biz nefes alıp verirken havayı ciğerlerimizde bekletiriz ancak onlar havanın vücutlarında sürekli tek yönlü bir döngüyle akmasını sağlayan kesintisiz bir havalandırma sistemine sahiptiler. Yani onlar sadece kaba kuvvetle değil, biyolojik birer yüksek teknoloji ürünü olarak 160 milyon yıl boyunca dünyayı hükmettiler. Jurasik ve Kretasiyos dönemleri boyunca yeryüzü bu devlerin ayak sesleriyle sarsıldı. Bu dönemde dünya bugün bildiğimizden çok daha sıcaktı. Kutuplarda buzullar yoktu ve devasa eğrelti otu ormanları kıtaları bir uçtan bir uca sarıyordu. Bir yanda bulutlara değen boyunlarıyla ağaçların tepesindeki hayatı süzüp alan dev otoburlar, diğer yanda ise keskin zekaları, grup halinde avlanma yetenekleri ve kuşkusuz o meşhur dişleriyle teropodlar. Fakat bu sahnede sadece devler yoktu. Dinozorlar o kadar başarılı olmuşlardı ki ekosistemin her katmanını ele geçirmişlerdi. Gökyüzünde dev kanat açıklıklarıyla süzülen pterosaurlar, okyanusun derinliklerinde birer deniz canavarına dönüşen mosasaurlar doğa adeta kendi sınırlarının sonuna kadar zorluyordu. Ancak bu devasa şölenin karanlık, nemli ve sessiz köşelerinde bizim asıl kahramanlarımızın hikayesi yazılıyordu. Dinozorlar gündüzün, ışığın ve gücün mutlak sahibiydi. Fakat gecenin, sabrın ve stratejinin sahibi başkaydı. Bizim atalarımız. O dönemdeki memeliler bugün bir farenin ya da porsuğun boyutlarını geçmeyen tüylü ve minik canlılardı. Dev bir T-Rex'in veya bir Triceratops'un bakış açısında bizler sadece çalılıkların arasında hışırdayan önemsiz birer ayrıntıydık. Ama bu ayrıntı olma hali bize muazzam bir evrimsel avantaj sağladı. Devlerin hükmettiği bu dünyada açıkta dolaşamazdık. Bu yüzden yer altına çekildik ve milyonlarca yıl sürecek olan gece yaşamına uyum sağladık. Buna bilim dünyasında gececil darboğaz deniyor. Bugün sahip olduğunuz o keskin işitme duyusu ve gelişmiş koku alma yeteneği işte o milyonlarca yıl süren zifiri karanlık nöbetinin bir mirasıdır. Karanlıkta avlanabilmek ve en ufak bir hışırtıyı bile ölümcül bir tehlike olarak algılayabilmek için kulaklarımızdaki kemikler yeniden şekillendi. Vücut ısımızı dışarıdaki sıcaklıktan bağımsız olarak sabit tutabilmek için kalın tüylere büründük. Dinozorlar her şeyi fiziksel güçle ve devasa boyutlarla çözerken memeliler hayatta kalma zekasını keşfetti. Dahası yaşamın en duygusal yatırımı da bu dönemde gizlice şekillendi. Dinozorlar binlerce yumurta bırakıp çoğunun federini doğaya terk ederken memeliler yavrularını bedenlerinin içinde en sıcak ve en güvenli yerde büyütmeyi yani plasenta sistemini mükemmelleştirdiler. Yavrularımızı sütle besleme yeteneği bize besin arama stresinden bağımsız bir başlangıç sağladı. Bizler devlerin ayakları altında ezilmemek için daha hızlı düşünen, daha çevik hareket eden ve sosyal bağlar kuran canlılara dönüştük. Şu an
Teodak ile bu hikayeyi dinlerken aslında o milyonlarca yıl süren görünmezlik mücadelesinin kazananları olduğumuzu hissedin. Bizler okyanustan çıkıp karanın efendisi olan devlerin gölgesinde sessizce kendi sırasını bekleyen küçük ama inatçı bir soyun devamıyız. Dinozorlar gökyüzüne doğru devasa sütunlar gibi yükselirken bizler toprağın altında geleceğin dünyasını inşa edecek olan o karmaşık beynin ve empati yeteneğinin temellerini atıyorduk. Devlerin saltanatı dünyanın gördüğü en uzun ve en görkemli dönemlerden biriydi. Fakat doğanın her zaman gizli bir kozu vardır ve o koz o an için sadece bir avuç toprak, sıcak bir kan ve kürkün içinde sessizce o büyük kırılma anını bekliyordu. Dünya üzerindeki hiçbir saltanat sonsuz değildir. Ancak dinozorlarınki o kadar güçlü ve o kadar uzundu ki sanki bu gezegenin değişmez sahipleri onlarmış gibi görünüyordu. Trias'ta başlayan, Jura'da devleşen ve Kretase döneminde zirveye ulaşan bu 160 milyon yıllık hükümranlık biyolojik bir eksiklikten dolayı değil, kelimenin tam anlamıyla yukarıdan gelen bir müdahaleyle sona erdi. Yaklaşık 66 milyon yıl önce bugün Meksika'nın Yucatan Yarımadası olarak bildiğimiz bölgeye Everest Dağı büyüklüğünde bir kaya parçası saatte tam 70.000 kilometre hızla çarptı. Bu çarpışma sadece bir patlama değildi. O an dünyanın gördüğü en büyük trajedinin başlangıcıydı. Çarpmanın etkisiyle açığa çıkan enerji Hiroşima'ya atılan atom bombasından milyarlarca kat daha güçlüydü. Çarpışma anında bölgedeki her şey saniyeler içerisinde buharlaştı. Binlerce kilometre ötedeki ormanlar şok dalgalarıyla birer kibrit çöpü gibi devrildi ve ardından küresel bir yangın fırtınası dünyayı sardı. Ancak asıl katil gökyüzüne yükselen devasa toz ve sülfür bulutuydu. Bu bulut güneş ışığının yeryüzüne ulaşmasını aylar, belki de yıllar boyunca engelledi. Dünya zifiri karanlık ve dondurucu bir kışa hapsoldu. Bitkiler fotosentez yapamadığı için öldü, otoburlar açlıktan kırıldı ve onları avlayan o görkemli yırtıcılar imparatorluklarının çöküşünü çaresizce izlediler. İşte tam bu kıyamet tasvirinin ortasında hikayenin en büyük ironisi gerçekleşti. Dinozorlar gibi devasa cüsseli ve yüksek enerji ihtiyacı olan canlılar bu yeni, karanlık ve aç dünyada hayatta kalamazken bizim o küçük, mütevazı atalarımız için bir umut kapısı aralandı. Neden onlar yok oldu da biz kaldık? Cevap küçük olmanın ve seçici olmamanın o hayati avantajında gizliydi. Yer altında derin kovuklarda saklanabilen memeliler yüzeydeki o cehennemden korunmayı başardılar. Ayrıca dev dinozorlar sadece taze et veya belirli bitkilerle beslenmek zorundayken memeliler bulabildikleri her şeyi, böcekleri, kökleri, hatta leşleri yiyebilen fırsatçılardı. Bu süreçte memelilerin vücut ısılarını içeriden dengeleyebilme yeteneği, yani sıcakkanlı olmaları onları dondurucu karanlıkta bir adım öne çıkardı. Ama asıl mucize gölgelerde bekleyen o sabırlı ruhun boşalan ekosistemlere hızlı yayılmasıydı. Küller yere inip güneş yeniden yüzünü gösterdiğinde dünya artık bir sürüngen gezegeni değildi. O devasa rakipler gitmiş, geriye boş meralar, sessiz ormanlar ve sonsuz fırsatlar kalmıştı. Asteroid dinozorlar için bir son, biz memeliler için ise evrimsel bir piyango gibiydi. Eğer o kaya parçası dünyayı sadece birkaç dakika farklı ıskalasaydı veya okyanusun çok daha derin bir noktasına düşseydi, bugün muhtemelen bu video var olmayacaktı. Doğa en büyük yıkımın içinden en karmaşık yaşam formlarını çıkaracak o boşluğu yaratmamıştı. Artık biz, yani memeliler, o küçük kovuklarımızdan dışarı çıkıp dünyayı gerçekten sahiplenmeye hazırdık. Ancak artık sadece saklanmıyorduk. Artık büyüme, çeşitlenme ve en sonunda bu gezegenin gördüğü en karmaşık organı, yani insan beynini inşa edecek o uzun yola girme sırasıydı. Asteroidin yarattığı o büyük enkaz kalktığında ve memeliler boşalan tahta oturduğunda dünya devasa bir biyoloji laboratuvarına dönüştü. Milyonlarca yıl boyunca balinalar okyanuslara döndü, devasa kediler ormanları kuşattı ve yarasalar gökyüzünü fethetti. Ancak bizim hikayemiz Afrika'nın doğusundaki uçsuz bucaksız ormanların derinliklerinde bugün bile tam olarak açıklayamadığımız bir iklimsel krizde bambaşka bir yöne evrildi. Yaklaşık 7 milyon yıl önce nemli ormanlar yerini kurak savanalara bırakmaya başladığında atalarımız tarihin en radikal kararıyla karşı karşıya kaldı. Ya o azalan ağaçların tepesinde yok olacaklardı ya da o bilinmez, tehlikeli ve sonsuz düzlüğe ayak basacaklardı. Biz
Biz o toprağa ayak basanların torunlarıyız. Fakat o düzlükte hayatta kalmak ormanın gölgesinde yaşamaya benzemiyordu. Uzun otların arasında yaklaşan bir aslanı görmek, bir su kaynağını kilometrelerce öteden fark etmek zorundaydınız. İşte bu hayatta kalma baskısı vücudumuzda devasa bir değişimi tetikledi. Bipedalizm, yani iki ayak üzerine kalkış. Bu sadece bir duruş bozukluğunun düzelmesi değildi. Bu evrenin gördüğü en büyük özgürlük ilanıydı. İki ayak üzerine kalktığımızda sadece boyumuz uzamadı. Ellerimiz serbest kaldı. Milyonlarca yıl boyunca sadece ağaçlara tutunmaya yarayan o eller artık bir şeyler tutmak, bir şeyler fırlatmak ve en önemlisi dünyayı şekillendirmek için boşa çıkmıştı. Ellerin serbest kalması beynimizle parmak uçlarımız arasında muazzam bir otoban inşa etti. İlk atalarımız bir taşı alıp onu başka bir taşa vurarak keskin bir kenar elde ettiklerinde aslında biyolojinin sınırlarını aşmışlardı. Artık pençelerimiz olmasına gerek yoktu çünkü elimizde taş vardı. Artık kürkümüzün kalın olmasına gerek yoktu çünkü ateşi kontrol etmeye başlamıştık. Ateş sadece bizi ısıtan bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda ilk sosyal ağımız oldu. Gecenin karanlığında o güvenli ateşin başında toplanan atalarımız sadece yemeklerini pişirmediler. Birbirlerine baktılar, birbirlerini anladılar ve belki de ilk kez okyanusun derinliklerinden beri gelen o yalnızlıktan kurtulup biz dediler. Pişmiş yiyecekler sayesinde sindirim sistemimiz küçüldü ve oradan tasarruf edilen enerji doğrudan vücudumuzun en pahalı organına, yani beynimize aktarıldı. Beynimiz büyüdükçe merakımız büyüdükçe de sorularımız arttı. Bu yıldızlar neden orada? Neden ölüyoruz? Biz kimiz? İşte bu soruların sorulduğu an sadece bir primat olmaktan çıkıp insan olduğumuz andı. Artık sadece hayatta kalmak için değil, bir anlam bulmak için yaşıyorduk. 4 milyar yıl önce bir su damlasının içindeki o ilk kıvılcım artık elleriyle alet yapan, gözleriyle evreni sorgulayan ve ayaklarıyla tüm gezegeni fetheden bir varlığa dönüşmüştü. Şimdi durun ve ellerinize bakın. O eller karbonifer ormanlarında dev böceklerden kaçan, dinozorların gölgesinde saklanan ve savanalarda açlıkla savaşan o milyonlarca neslin size bıraktığı en değerli mirastır. Bizler doğanın en inatçı, en meraklı ve en yaratıcı çocuklarıyız. Okyanusun karanlığından çıkıp yıldızlara bakmaya başlayan bu yolculukta artık kendi hikayemizi yazacak güce sahibiz. Bizler sadece bu gezegenin yolcuları değil, evrenin kendi hikayesini anlamaya çalışan meraklı gözleriyiz. Ben Geodak. Bilginin yanına bir parça huzur da eklemeye çalışan, sizinle bu yolu yürüyen bir dostum. Her şeyin bu kadar hızlı tüketildiği bir çağda durup bu uzun hikayeyi benimle sonuna kadar paylaştığın için benim için gerçekten özel birisin. Çünkü burası zamanın tüm yükünden arındığımız o huzurlu ve güvenli liman olmaya devam edecek. Bir sonraki buluşmamızda bu derin köklerin bizi hangi yeni ufuklara taşıyacağını keşfetmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Huzurla ve merakla kalın.